Evet, merhaba. Batı Karadeniz turunu bitirdik. Bu turda çok kirli yollardan geçtik, zor yollardan geçtik yer yer. Baksana çamura. Leş. Ha buraya baksana. Şurası da leş olmuş. Ya adventure ya. Ya doğa ya, offroad ya. Çamur fetişi. Botlar ısıttı mı oradan ya? Gel gel asfalttan gittik ama yağmura yakalandık vesaire. O yüzden motorumuz çok fazla kirlendi. Oha oha. Motoru temizletmek için bir yer arayışına girdim ve Cafe and Ride ile karşılaştım. Ve bir detaylı temizlik için kendileriyle görüştük. Çünkü motor o kadar kirli ki, o kadar pis durumdaki, çamurlu vesaire, yoldan sıçramış her şey. Ancak detaylı bir temizlik kurtarabilir, hem de kendileriyle bir tanışmış olalım. Ve bu şekilde Cafe and Ride ile işbirliği içerisinde olan motosiklet detaylı temizlik videosu başlıyor. İyi seyirler. Evet, Cafe and Ride'dayız. Motosikleti uzun turdan sonra, çamurlara, topraklara girdikten sonra ve bayağı bir kirlettikten sonra Cafe and Ride'a geldim. Yanımda Kerem var. Abi selam. Merhabalar, hoş geldin. Şimdi motoru görüyorsun. Seninle konuştuk ve motorun bir temizliğe ihtiyacı olduğunu farkındayız. Çok belli etmiyor aslında ama güzel bir temizlik olur tabii. Neler düşünüyorsun şu an motorla ilgili, aklında neler var temizlikle ilgili? Abi şöyle, yani en başında zincir ve yağlardan başlayacağız. O kadar uzun yolda genelde zincir yağı sıçratma ve yoldayken zinciri yağlayayım devam edeyim durumlarında çok fazla zincir yağı sıçrıyor etrafa. Jantların içindeki zincir yağı, ön dişlinin yakınlarına sıçrayan zincir yağlarını düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz. Ondan sonrasında adım adım devam edeceğiz aslına bakarsan. Blok tarafının bir ufak ayrıntılı temizliğe ihtiyacı var. Onun dışında standart yıkama işlemimize devam edeceğiz. Birkaç stage'den oluşacak bu olay. Bir ön yıkaması yapılacak, yağ temizliği yapılacak. Sonrasında köpüklemesi, kurutması, zincir yağının sıkılması ve geri sana teslim edilmesi yapılacak işin aslında. Evet, teşekkürler. Zaten işlemleri yaparken de beraber olacağız. Neler yapıldığını göreceğiz. Ve bakalım motosikletin before after'ı nasıl olacak ve neler yapılacak. Kütükleri kapattım. Bunun özel bir sebebi var mı? Ya şöyle, KTM'lerde nadiren de olsa kütüğe su alma sorunu çıkabiliyor. Buraya gelen birkaç müşterimiz de, hani bizim başımıza gelmedi ama duyduğumuz kadarıyla hani kütüğe su aldığı zaman kütük sisteminin tamamen değişmesi gerekiyor. Bunun önüne geçmek için burada basınçlı suyun altında yıkarken kütükleri kapatıp en azından yıkadıktan sonra hani hafif nemli bir bezle silip buradan devam ettirdiğin zaman güvenceye alıyorsun. Evet. Kimsenin de canı yanmamış. Şansa bırakmıyorsun işi. Aynen öyle. Zincir gidik değil mi? Zincir. Geçmiş olsun zincirine. Ben sana öyle söyleyeyim. Bu zincir mutlaka gerilmesi lazım. Zincir değiştireceğim ben. Veya zincir dişli setini değiştirmen lazım. Getir dişliden çıkmak üzere. Evet, öyle görünüyor ki motora kedi dadanmış. O yağın fazlalığıyla birlikte bir kedi tüyü şeyleri var. Her tarafından çıkıyor. Ve biraz fazla yağı sıçratmış. O yüzden de biraz yağ temizliği
uğraştırıyor diye. Fazla mı yağlamışım? Fazla değil de üst üste yağ sıkmışsın gibi geliyor bana. Tam temizliği yapmadan ön tarafta çok bir yıpran var. Şey deniyor ya hani temizliği işte binde bir yapıp 1000 kilometrede bir 500'de bir yağlama. 500'de bir yağlama. O bakımdan biraz bazen birkaç kere temizlemeden yağladığım oldu. Amortisörlerin temizliği ile ilgili çamur girmesi, toprak girmesi bir şeyler zarar veriyormuş galiba. Şöyle, amortisörlerinde keçelerin var. Amortisörün birleşim noktasında. Arasına toz, çamur gibi bir şey girerse keçenin yapısını bozup sızmaya sebep olabilir yağın içinde. Hani bu durumdayken mümkün mertebe amortisörlerin temiz kalması daha iyidir. Şöyle yapılan bir şey var. Herkes bir amortisör çorabı takıyor. Hani çevresinde korusun, etsin falan filan diye. Bir noktaya kadar mantıklı, asla mantıksız demiyorum ama şöyle bir durum var. Hani o amortisör çorabını takacaksanız ciddi anlamda amortisörün tertemiz olması lazım. Arada kalan bir tane toz, toprak veya çakıl gibi bir şey amortisörle o çorabın arasına sıkışacağı için bu sefer içeride zımpara gibi çalışmaya başlıyor. Daha da kötü oluyor. Yani daha kötü olmuyor ama görüntüsel olarak hani şeyi bozar tamamen. Ama ona dikkat etmeleri taraftarıyım ben. Eloksal boya çok ince bir vernik katmanına sahip olan bir boya. Buraya herhangi bir amortisörün siyah kısmı veya altın rengi kısmı, rengi neyse, biraz kötü bir malzeme kullandığı zaman nokta nokta iz bırakmaya başlıyor. Ve işin tatsız tarafı onun geri dönüşü. Tekrar boyatmak zorunda kalıyorsun. Yani bu yıkarken sıktığımız malzemeden işte Malzemeden kaynaklı olur, köpükler vesaire. benzinliklerdekilerden kaynaklı. Ya şimdi bu işi düzgün malzeme veren benzinlik illa vardır. İlla genelleme yapmak zaten şey. Ama şöyle bir durum var. Benim gördüğüm kadarıyla ve buraya gelenlerden konuştuğum kadarıyla daha çok. Benzinliklerdeki suya dahi parlatıcı kattıkları için hızlı yıkamada güzel parlasın. Düzgün kurulama yapmazsan eğer daha kalıcı zararlar verebiliyor. Hani benzinlikte yıkamak zorunda kalabilirsin. Buraya gelmek istemiyorsundur. Ben kendim uğraşmak istiyorum diyorsun. O da okey. Ama her zaman için herhangi bir benzinlikte veya herhangi bir yerde yıkandıktan sonra makinenin kurulamasının çok iyi yapılması lazım. Çünkü o üstünde kalan su bir yerden sonra boyaya işlemeye başlayıp kurudukça çok tatsız sonuçlara veya verniğe işlemeye başlayıp tatsız sonuçlara sebep olabilir. Evet. Bu da işin başka bir püf noktalarından biri.
Bu motorun bazı yerlerinde etiket izleri var. Evet. Bu etiketleri ben sıfır aldığımda çıkartmamıştım. Tamam. Onlara bir işlem yapıyor musun? Tabii ki yapıyorum. Etiket izlerine kadar çıkartabiliriz. Hani bunu evde yapacaklar için en kolay sistem şu olur. En başında etiketi yumuşatıp daha sonrasında altındaki yapışkanla beraber ısı tabancasıyla alabilirsiniz. Isı tabancanız yoksa bunun için yapılabilecek en güzel kullanılabilecek şeylerden biri etiketi söktükten sonra kalan parçaları %70, %80 alkol oranına sahip kolonya ile ıslatıp biraz bekledikten sonra mikrofiber bezle üstünden yavaş yavaş çok fazla bastırmadan alabilirsiniz. Bunun daha iyisi ne olur? İzopropil alkolünüz vardır. %80 yerine %100'lük bir alkol oranıyla hem daha temiz hem daha hızlı bir şekilde de çözebilirsiniz. Riskli bir işlem midir bu? Çok riskli bir işlem değildir. Yani izopropil alkol çok hızlı buharlaşan bir yapıya sahip zaten. Sen silerken bile yok olduğunu görüyorsun bir noktada. Bulaşık süngerinin yeşil tarafıyla girmezsen sıkıntı yaşamazsın. Yumuşak bir malzemeyle, biraz sabır, biraz uğraşıyla beraber rahatlıkla arabanı çıkartabileceğin ve herkesin evde kendi halledebileceği bir şey. Artık yok. Bir yerden herhalde takılmış buraya. Şunun tam arasına girmiş. İlginç bir olay. Doktor bu ne? Bir dakika gözüme çarpıp duruyor lan diyorum. Allah Allah. Yollarımız kirli derken bunu kastetmiyordum, bu bile. Yollarımız inşaatlı. Kirliden öte artık. Abi eline sağlık. Motor cillop oldu gerçekten. Senin ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani haftalarca çok kirli motora binmek vicdanımı aşırı rahatsız ediyordu. Şu an tertemiz. Çok iyi. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Ya dediğim gibi senin ayağına sağlık. Hani gelip burada bir şeyler için vakit harcaman bile benim için ekstra değerli bir şey aslına bakarsan. Biz burayı devralırken de ana amacımız zaten öyle para kazanalım hesabı değil. Daha çok motorcu tanıyalım, daha çok insana ulaşmaya çalışalım, daha çok insana yardımcı olmaya çalışalım da belli bir noktada. Elimizden geldiğince de başarmaya çalışıyoruz. İlla tökezlediğimiz yerler oluyordur ama tecrübeyle beraber gelişmeye devam edeceğiz. Amacımız o. Eyvallah. Tanışmak çok keyifliydi. Şimdi birkaç soru sorayım ben sana. Tabii ki. Motoru yıkayacak olan kişinin motosiklet kullanan biri olması, detayları biliyor olması, motordan anlıyor olması gerçekten insanı rahatlatan bir şey. Yani hani bırakırken ya bu adam acaba ekrana sıkar mı? İşte Yakından girer mi? yakından girer mi falan. Bunlar gerçekten insanı bazı yerlerde şüphelendiriyor. O yüzden burada o bakımdan ekstra rahattım. Hani senin motorla kaç yıl oldu başlayalı? Oradan kısa bir bahsedersen. Ya aslında ben çok hani eski bir kullanıcı değilim. 2017 senesinde başladım motor kullanmaya. Ve 2017 senesinden itibaren işte ufak ufak hani her insan detayları öğrenerek devam eder ya. Ben çok bilinçsiz bir şekilde girdim motor kullanmaya. Hatta ilk motorumda 6000 kilometre veya 7000 kilometrede zincir dişli seti yedim. Çünkü bana kimse zincirin yağlanıp temizlenecek bir şey olduğunu söylemedi. Ben aldım yaz kış demeden baştan sona kullandım. Ustam dedi ki bu zincirin hali ne? Dedim ne olmuş? Bu dedi gevşemiş, işte bollaşmış, formu bozulmuş. Sen dedi bunu hiç temizlemedin mi? Bana dedim böyle bir bilgi vermediniz. Yani ben de dedim böyle bir şey yok. Zincirin temizlenmesi gerektiğine dair. Orada işte yeni zincir dişli setiyle beraber bir şeyleri öğrenmeye başlıyor insan ister istemez.
Makinanda sorun çıkıyor, onu öğreniyorsun, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, deniyorsun, yanılıyorsun. Yani burada da herhangi bir kullanacağım malzemeyi ben önce kendi motorum üzerinde deniyorum. Çünkü hiçbir müşterinin motorunda yeni gelen bir malzemeyi körü körüne deneyemem. Çünkü oluşabilecek bir hasardan sonra hem buranın adı kötülenir, hem benim tadım kaçar, hem müşterinin tadı kaçar. O yüzden hani şu anda kaçıncı senedeyiz? İşte yani motor kullanmada 8. 9. senedeyim. Bildiğim, hala öğrendiğim her şeyi bu işe katarak devam etmeye çalışıyorum aslına bakarsan. Her motorun her ayrıntısını tabii ki bilemiyorum. İlla gözden kaçan bir şeyler olabiliyor. Yeri geldiğinde burada günlük 10-12 motor yıkandığı oluyor. Bu durumdayken ister istemez şunu yapmak zorunda kalıyorsun. Motoru yıkadıktan sonra sahibini çağırıp abi diyorum hani bir de sen kontrol et. Sen kendi motorunu her zaman için benden daha iyi bileceksindir. Hani teknik kısım veya şey anlamında söylemiyorum. Gözden kaçan bir yer olmuş olabilir, insanlık halidir. Benim amacım buradan giden insanı hani gülerek, mutlu bir şekilde göndermek. Eyvallah. Bunu yapmak için de elimden geleni yapıyorum aslına bakarsan. Evet, çünkü gerçekten dediğin gibi malzeme hani kendi motorumda önce yani bildiğim malzemeyi kullanıyorum diyorsun. Hani hep bilinen bir şey vardır. Benzinliklerdeki işte şeylerde kostik olabiliyor vesaire. Yani belki genellemek yanlış olabilir. Ama hani körü körüne rastgele bir malzemeyi motora bir kere de belki bir şey olmaz ama düzenli olarak buna maruz kalması sorun yaratabiliyor. O yüzden hani senin kendi deneyimlediğin malzemeleri kullanıyor olman da gerçekten benim için ekstra bir tercih sebebiydi. Teşekkür ederim. Yani bunun için hani arkada ne yaptık? Dediğim gibi zaten hani malzemeleri ben kendi motorumda kullanıyorum ama önceliğinde ilk burayı bu fikirle girdiğimiz zaman buraya dedik ki ilk yapacağımız şey İstanbul'un suyunun durumunu herkes biliyor. Dedik ki arıtma sistemi koymamız lazım arkaya. Yani şu anda su arıtma artı yumuşatma sistemimiz var arkada ve tabiri yerindeyse motoru içme suyuyla yıkıyoruz desem aynı noktaya gelir. Bunun ne gibi yararları var, ne gibi rahatlıkları var? Birincisi kireç veya ağır malzeme olmadığı için motorun üstünde bir yerde su bıraksan bile sadece bir bezle silmen onun içeri işlemesini engelliyor. Yani o buharlaştığında senin motorun üzerinde kalıcı bir iz bırakmıyor. Kireç lekesi oluşturmuyor. Oradan başladık. Daha sonra deneye deneye, üstüne koya koya işte farklı malzemeleri test ederek kendi düzenimizi kurup hayata devam ettik. Ve şu anda hani her motorun boyasının verdiği tepki farklı. Daha önce birkaç kere yaşadık bunu. Daha ilk açıldığımız zamanlarda. Yani atıyorum marka vererek söylemeyeceğim. 20 motorda hiçbir sorun çıkarmayan malzeme 21. markada ben bu boyayı çok sevmedim veya boya işte ben bu malzemeyi çok sevmedim diyebiliyor. Bunları kompanse etmek için de, düzenlemek için de birkaç tane seçenekle içeride ben yıkama işlemine devam ediyorum. Yani gelen motorun markasına, gerekirse modeline göre, hatta senesine göre bile olabiliyor ara sıra. Kullandığım malzemeyi değiştirmek, yoğunluğunu değiştirmek zorundayım, başka şeyler yapmak zorundayım. Dışarıdan bakılınca abi iki su tutuyor, geçiyor durumu oluyor. Aslında iş biraz daha detaylı o kısımdan. Hani bu evet su tutup geçebilirim de. Abi derim senin boyanda sıkıntı var. Görüşmek üzere. Ama dediğim gibi burada asıl amaç zaten gelen insanların mutlu ayrılması. Hani para kazanmanın bir köşeye bıraktım. Çünkü İstanbul'da, Türkiye'de sen müşterini memnun etmezsen eğer müşteri her zaman için bir arkadaşına burayı önermeyecektir veya burada bir şey öğrendiği zaman onun için değerli olacaktır. Belki de çok basit bir örnek olarak verebilecek olursam burada zincir ayarıyla alakalı konuştuktan sonra zincirine daha dikkatli bakmaya başlıyorsa adam bu benim için kazançtır. Yani en basit sistemi böyle anlatabilirim aslına bakarsan sana. Yani mesela o dediğin gibi her motorda farklı tepki verebiliyor konusu. Sen motorun kütüklerini streçle sardın yıkamadan önce. Evet. Daha önce yani su alıp bozulan olmuş herhalde KDM'de. Gelen müşterilerden bundan bahsedenler oldu, anlatanlar oldu. Hani bunu birebir olarak ben yıkamada deneyimlemedim. Çünkü zaten mesafeli bir noktadan su tutuyorum. Hani çok yakına girip çıkmıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi senin kütüğün su aldığı zaman sen yani orada bir kısa devre veya bir şeyde motora zarar verme durumu var. Yani onun üstünü kapatıp yani motoru çıkardığımda nemli bir bezle üstündeki kiri almak bana daha mantıklı geliyor.
Hem seni riske sokmamış oluyorum hem kendimi riske sokmamış oluyorum. Dediğim gibi yani amaç düzgün işlesin. Şey yapmaktan asla çekinmem. Hani ekstra iş çıkacak, ben bunun üstüne bir şey sarmayayım tarzında değil. Çıkacak makine çiçek gibi çıksın abi. Önemli Burada olan o. dediğin gibi biraz şey biliyor olmak, hani işleyişi, motosikletlerin neye nasıl tepki verdiğini, markaların hani herhangi birinin başına ne geldiği, sosyal medyada gördüğün bir şey bile senin belki bundan sonra yıkamalarında bir şeyi değiştiriyor olabilir. Bu önemli gerçekten yani. İnsanın içini rahat ettiren bir konu. Evet. Ya dediğim gibi tecrübeyle yani deneyim kazanarak devam ediyorsun abi. Bir şeyleri yaşaman gerekiyor. Bazen tökezlemen gerekiyor. Bazen istenmeyen şekilde bir şeye maruz kalman gerekiyor ki doğrusunu öğrenebilesin. Hani ben asla burada şey mantığında çalışmadım. Mükemmel iş yapıyoruz. Yok abi biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ve sürekli elimizden geleni de arttırmaya çalışıyoruz. Yani üstüne ne koyabiliriz, nasıl geliştirebiliriz gibi. Benim motorda çok fazla yağ sıçramış. Evet doğru. Benim motordaki tespitlere gelirsek çok fazla yağ sıçramış. Bir kediden Var. şüpheli bir kedi var ortada. Çok fazla kedi tüyü var. Yağın katman olduğu yerlerde. Bunlar tabii yağlama ile ilgili de bazı önerilerin oldu. Onları senden bir dinlemek isterim. Ya şöyle, yağlama ile ilgili yani yağlamada her zaman için şu olay vardır zaten herkes biliyordur gerçi. Hani yağı sıktıktan sonra en azından 2 saat hani motorun yerinden hareket etmemesi, biraz daha o yağın oturması, yani zincirin üzerine oturması istenir. Bizde genelde şöyle bir durum oluyor. Abi yoldaydım yağladım. Sonra yola devam ettim. Yani senin oraya sıktığın yağ zincire oturmadıktan sonra çok fazla bir anlamı yok o yağı sıkmış olmanın. Sen sadece kendi gözünü boyuyorsun aslına bakarsan. Gözünle beraber jantını da boyuyorsun o yağın sıçramasıyla. Ön dişli tarafında birikmelerin oluyor, balçıklaşmaların oluyor. Bunlar etrafa çok fazla sıçrıyor. Hani ben şu taraftayım. Eğer zincir yağlanacaksa, kendin evde yağlayacaksan veya bir şey yapacaksan, abi akşam eve gittiğinde, eve çıkmadan önce zincir yağını sık. Zincir hafif sürüşün sıcaklığıyla beraber o yağı güzelce bir üstüne otursun. Sabah çıktığında en azından kirletme derdin olmasın. Yani burada yani kimseye ben şey diyemem. Abi motorunu yıkadım ama 2 saat boyunca benimle durmak zorundasın. Ben sana zincir yağı sıktım diyemediğim için. Şöyle yapıyorum. Tek bir tur geçiyorum. İçten sıkıyorum zincir yağını ve giderken tek bir ricam oluyor. Abi çok yüksek devir çevirme. Ya zaten bir merkez kaç kuvveti orada uygulanacak zincirin içine dönmesiyle beraber. Ve sen onu ne kadar arttırırsan o zincirin içinden kurtulup bu sefer etrafa sprey etkisi yapmaya başlayacak. Yani burada yapabildiğim ne yazık ki bu. Hani gönül ister ki 10 dakikada genel standartlara gelen bir zincir yağımız olsun. Ama öyle bir dünya yok. Yani zincir yağı konusunda bir de yanlış bilindiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi şu. Hani zincirin arasındaki O-ringlerde zaten yani onun içinde bir yağ var. O-ring senin dışarıdan bir şeyin zincirin içine girmesini engelleyen bir sistem. Sen aslında orada zinciri yağlamıyorsun. Sen zincir ve dişlinin arasındaki iletişimi kolaylaştırıyorsun. Aşınmayı azaltıyorsun. Ama herkes şey sanıyor, işte ben zincir yağını sıktım, o zincirin içine işleyecek, o aralara girecek ki zinciri daha rahat hareket etsin. Abi, o ringin patladıysa ve o yağ zincirin arasına giriyorsa zaten geçmiş olsun. O zincir artık kullanılabilir bir noktanın dışındadır yani. Bir de konuştuğumuz bu keçe konusu var. Amortisör. Şimdi ben amatör bir şekilde araziyi deneyimlemeye çalışıyorum şu an. Sende ve Tenere var. Sen de o konuyu gayet içinde olarak biliyorsun. Hani Ya benzer Amatör amatörlükteyiz yani. desem yalan olmaz sana, Eyvallah. öyle söyleyeyim yani. eyvallah. Bu amortisörlerin keçelerinin kirlenmesi, işte toz, toprak, çamur girmesi ve onların bozulmasına yol açmasıyla ilgili de bir konu var. O konuda nedir? Abi şöyle, araziye girdiğin zaman hani çamur içinde kalacaksın ve o amortisör aşağı yukarı çalışmaya devam edecek. O keçenin arasına bir şey kaçtığı zaman keçenin yağ kaçırmasına sebep olabilir. Keçenin formunun bozulmasına sebep olabilir. İçeride konuştuğumuzda da söylemiştim sana. Hani öyle bir şey olmasın diye veya amortisöre zarar gelmesin diye amortisör çorapları takıyorlar. İşin tatsız tarafı şurada çıkıyor. Evet sen onu takıyorsun. Ama arasına bir toz, bir çakıl, bir aradan bir şey girdiği zaman bu sefer senin amortisörünle o çorabın arasında zımpara gibi çalışmaya başlıyor o malzeme. Bu sefer boyandan da oluyorsun. Yani onu takıyorsan
şey yapmayacaksın abi. Ben bunu unuttum, işte taktım ve orada kaldı durumu olmayacak. Onun da temizliğini yapmak zorundasın. Ona da dikkat etmek zorundasın. Amortisörlerde genelde kullanılan boya çok narin, hassas bir boyadır. Atıyorum motorunun herhangi bir yerinde izi, bir şeyi toparlayabilirsin ama amortisördekini çok zor toparlarsın. Janttakini çok zor toparlarsın. Jant ve amortisör kovanlarına da oluşan kirler cidden zor, hatta çıkamayan kirler haline gelebilir yerleştikten sonra. Hani şöyle, internette satılan parçalar var. O amortisörün arasına girip, keçenin arasına girip orada kalan pislikleri çıkartan, hani ciddi arazi yapıyorsan ve buna zaman ayırıyorsan, arazinin sonrasında o temizliği de yapmak aslına bakarsan senin normalde görevin olmalı. Ama ufak çaplı araziye girdim çıktım onda herhalde Çok sıkıntı yaşamazsın. Hani en azından motordan motora değişebilir. o amortisörün bir temizlenmesi gerekiyor olabilir. Yani amortisörün temizlenmesi derken dışına en azından çamur katmanı veya bir şey görüyorsan onu bir temizlersen, hani suyla ve kurulamasını güzel yaparsan sorun yaşamadan en azından belli bir noktaya kadar devam eder. Ömrünü uzatmış olursun desem daha doğru olur. Evet. Peki burayla ilgili bir konuşmak istedim. Tabii Burada ki. tatlı bir mekan var, hoş bir mekan var. Kahvemizi içebiliyoruz. Evet. Aynı zamanda Cafe and Ride hali. Böyle bir konsept yapmışsın. Burada hani motosiklet kültüründe de aslında hani benim aradığım bir şeydi. Tabii o çok daha farklı bir konu ama böyle benzer kafa dengi insanlarla işte motosikletlerimizi sadece çıkıp gazlamaya değil de hani böyle Muhabbeti. bir yerde olması gerçekten keyifli bir ortam. Kahve güzel. Bu arada Eyvallah. elinize sağlık. Burayla ilgili şeyiniz nedir? Burada sadece burada yıkamaya gelenlerin zaman geçirmesi için bir yer mi? İleriye dönük bir düşüncen var mı? Abi şöyle, yani burası zaten sadece yıkamaya gelenlerin zaman geçirmesi için büyük bir alan. Çünkü yaklaşık 20-25 kişiye yakın bir kapasitesi var buranın. Dışarıdaki oturulacak alanla beraber misafir edebileceği insan sayısı. Taş çatlasın zaten, hani bir makinenin yıkanması 1 saat, 1 saat 15 dakikacı soğutmayla beraber bu zamanları bulduğundan zaten 5. makineyi gören adam diyor ki abi ben sonra geleyim. Yani çünkü adamın içeri girmesi yaklaşık 5 saat, 4 saat, 5 saat sürecek. Yani bizim amacımız şuydu. Abi arkadaşın için motoru yıkatmaya mı geldin? Arkadaşını da çağır. Aşağı çeksin motorunu. Oturun muhabbetinizi edin kahvenizi için. Hani gırgır şamata dönsün. Başka motorcularla tanışın. Ortam genişlesin. Bilgi alışverişi olsun. Biz elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışalım. Hani bir bekleme salonundan ziyade arkadaşlarınla gelip takılabileceğin bir yere dönüştürmekti bizim asıl amacımız burada. Bunu da elimizden geldiğince yaptık. Güzel bir ortam olmuş. Daha güzel müzikler de çalıyor bu arada. Şu an telif yememek için Yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. müzikleri kapattık. Sessiz. Çalan müzikler, playlist de güzel. Gerçekten keyifli bir ortam. Şimdi motoru bir yere götürdüğümüz ya da kendimiz yakacağımız zaman bir yıkama için önce soğuması gerekiyor malum. Sıcakken su tutmak zararlı. Ya aslında o Deniyor. bağlamda şöyle bir, ya eski motorlarda evet zararlıydı. Ama şu anda metalurjinin geldiği noktayla beraber, yeni alışımların geldiği noktayla beraber senin o motoru su vurarak çatlatman için hani 90 dereceden böyle 20'lere 30'lara bir anda indirebiliyor olman lazım. Ya motoru soğutmanın asıl konsepti şu: ne kadar temiz malzeme kullanırsan kullan, istersen dünyadaki en temiz malzemeyi kullan. Sıcak bir ortamın üstüne köpük veya çözücü bir malzeme attığın zaman o içeri doğru işlemeye başlıyor kaynadıktan sonra. Biz iz kalmaması için soğutuyoruz aslında. Temizlik daha iyi olsun. Temizlik daha iyi olsun, iz kalmasın, ne bloğunda iz kalsın ne başka bir yerde iz kalsın. Çünkü bloğun üzerindeki izler cidden çıkartılması çok zor. Yani kalıcı olan izler çok zor izler. Biz bu yüzden soğutmayı yapıyoruz. Bir tane salyangoz fanımız var. Olabildiğince hızlı bir şekilde soğutmaya çalışıyoruz ki insanların da vaktinden çalmayalım. Çünkü herhangi bir 1200 cc, 1000 cc üstü herhangi bir makineyi buraya getirip abi soğumasını bekleyeceğiz dedim mi zaten 2 saat soğumasını beklemek zorundasın. Yani o istenilen sıcaklığa inene kadar adamla burada akraba olursun bir noktadan sonra, yani konuşa. O yüzden hani elimizden geldiğince hızlandırıp daha temiz iş çıksın anlamında soğutma işlemini yapıyoruz. Ama yani motor tam soğumadı, işte suyu vurduk. İşte Büyük motora bir şey sıkıntı oldu, değil. diske bir şey oldu durumları. Diske bir şey olur. Diske çok güzel şeyler olur. Yani sıcak diske su vurursan eğer zaten o metal alışımı eğmeye başlarsın. O Yamulmaya başlar. olacak bir şey değil.
Ha, bloğun üzerine su gelmesi, hani içerideki suyun gelmesi benim için kendi bağlamımda arıtılmış su olduğu için bir sorun yaratmayacaktır bir noktaya kadar. İz bırakması anlamında söylüyorum. Ben egzozun sıcaklığı, bloğun sıcaklığı ve şeylerin birkaç noktadan ölçümünü alıyorum zaten emin olmadığım motorlarla da. Özellikle Harley Davidson'ların soğuması cidden sürdüğü için anlık olarak kontrol almak zorundayım ve yaklaşık 42 derecenin altına düştükten sonra ben motoru içeri yıkamaya alabiliyorum. Hani güvenli olarak gördüğümüz nokta orası bu bağlamda. 2 tane termal ölçüm cihazımız var. Onlarla en başında dış katman sıcaklığını alıp ona göre davranıyoruz içeri alırken. Ama dediğim gibi hani bloğum çatlar, bloğum ayrılır gibi bir şey değil. Eğer öyle bir durum olsaydı zaten herhangi bir yere giderken girdiğin su birikintisinin senin bloğunu ikiye ayırması lazım. Evet. Oradan zaten kendini Tabii ona muhtemelen düzelten bir sistem. fabrikada bunu Test ediyorlardır. test ediyorlardır ve buna göre dayanıklı yapıyorlardır. Şimdi tabii bir de şimdi İstanbul'un bir inşaat sorunu var. İstanbul zaten bir inşaat artık. Hani Evet. sorunun dışına Yani bir çık. şantiyede yaşıyoruz. O yüzden motosiklet yıkamak bir yandan hani motosikletlerimiz çok fazla kirleniyor ve içeride de konuştuğumuz gibi yani yağmur bile artık çamur olarak yağıyor. Evet, doğru. Yollarımız çok pis. Hani bırak motoru, yürürken pantolonlarımızın paçası bile kirleniyor. Aynen öyle. O yüzden motosiklet tabii bir yerde çok titiz adam işi değil. Kesinlikle değil abi. Yani titizsen eğer, yani o motosikleti evet kullanırsın ama kullanım süren o kadar azalır ki. Çünkü yani kirlenmesin diye bir kere çıkarmak istemeyeceksin. Çünkü her yerde baştan sona inşaat var. Yani Evet. hadi Fikirtepe'yi gez. Hadi bakalım. Yani neler oluyor gör ondan sonra. Şimdi ben cillop gibi motorla buradan çıkacağım Hı hı. ve bir su birikintisinden geçeceğim. Yani orada zaten bir şeyler Konu kirlenecek, bir motorun noktaya altı gelecek. kirlenecek. O yüzden hani bunlara da aslında çok takılmamak lazım. Ufak tefek şeylere. Kesinlikle. Ama tabii ki motoru genel olarak temiz tuttuktan sonra ufak bir su birikintisinden geçmek, bir yağmur yemek en azından temel kısımları temiz kalacaktır. Tabii ki En abi. azından o bakımdan faydalı olacak. Yani ben şunu söylüyorum her zaman için. Şimdi uzun bir yola çıktığında atıyorum börtü böcek camına çarptığı zaman onları da bir an önce aslına bakarsan çıkarman lazım. Çünkü o böceklerin iç sıvıları genelde asidik bir yapıya sahip olduğu için üstünde ne kadar kalırsa o taraf, yani camın üstünde ne kadar kalırsa camın içine işleme ihtimali o kadar yüksekleşir. O yüzden hani bir yere giderken yanında altın elbiseli adamın zamanında da söylediği gibi hani bir kağıt mendil olur, ıslatırsın, üstüne bırakırsın vizörünü temizlediğin gibi. Camını da temizlemek önemli, plastiğini de temizlemek önemli. İşte herhangi bir yerde çamur yersin. Herhangi bir benzinliğe gidip güzel bir su tuttuktan sonra önemli olan tarafı güzel kurulama. Yani güzel kuruladığın zaman o su bir akıntı izi bırakmadığı zaman hem benim işimi kolaylaştırırsın hem kendi işini kolaylaştırırsın. Senin motorunda iz kalmayacak. Sürekli her ufak çamurlanmada şeyde buraya gelip bir miktar para bırakmak zorunda kalmayacaksın. Hem senin cebine yarayacak hem de sen buraya abi ağır kirlettim bir yıkama yapmamız lazım diye geldiğinde ben de ekstradan o izleri çıkarmak için ekstra vakit harcamamış olacağım. Gerekirse senin cebinden ekstra para çıkmamış olacak. Çünkü işte birkaç markada başımıza geldi. Adam geliyor abi ben benzinlikte yıkadım. Abi okey benim bloğum şey içinde, iz içinde, işte kostik lekesi içinde. Bunları çıkartabilir miyiz? Ben diyorum elimden geleni yaparım ama diyorum asla söz vermem. Çünkü çoğu motorda blok kısmı granüler bir yapıdadır yapı olarak. Hani dıştan parmağını sürttüğün zaman böyle hafif pütürlü bir yüzeyde geziyor gibi hissedersin. Oralardan bir şeyi çıkarıyor olmak, yani çıkarmak neredeyse imkansıza yakın hale geliyor. Yani bir tane müşterimizle denedik. Dedim abi olmuyor. Kusura bakma dedim yani hani buna yapabileceğim bir şey yok. Bir hafta 10 gün sonra geri geldi. Selamlar, sohbetin Merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, hoş Çekim mi var? Aynen abi. Buyur abi. Yani niye söylemiyorsunuz ya? Ben de dalıyorum. Ben dedi çıkardım. Dedim abi bana da söyle. Yani bunun bir yolu varsa benim de öğrenmem lazım. Abi dedi vurdum VD40'ı dedi. Böyle dedi ince ince dedi zor bastıra bastı. Abi dedim sen orayı temizlemedin. Sen dedim boyayı incelttin baştan sona. Yani evet şu an çıkmış görünüyor. Ama dedim boya katmanın inceldiği için senin koruma katmanın da inceldi zaten şu an o kısımda. Aa öyle mi oluyor ya?
Tamam, çok da önemli değil yani falan yaptım. Bir de sıktığım VD40 silikon bazlı bir malzeme zaten. Sıcakla beraber o aşağıdan gelecek kokuyu ben tahmin edemiyorum o noktadan sonra. Ve herkes kendine göre bir çözüm üretmeye çalışıyor. Hani şey yüzünden çok sinirlenen insan var. Abi diyorum bundan sonrası hani makinenin boyasını inceltmeye girer, ben girmek istemiyorum. Yapmak istemiyor musun? Yapmak istemiyorum değil abi. Ben motoruna zarar vermek istemiyorum. Yani artık hiçbir motor 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira değil. Milyonlardan bahsediyoruz. Burada da başta konuştuğumuz konuya geliyor. Sen bu işi bildiğin için, motordan anladığın için, bu şeyin içerisinde olduğun için neye nasıl tepki vereceğini biliyorsun. Onun değerini biliyorsun. Onun yol açacağı sonuçları biliyorsun. O yüzden aslında daha kıymetli bir konu. Ve işte Senin ben bir yaklaşımın. şey yapmaya çalışıyorum. Hani eğer benim yapamadığım bir şeyi yapabilen biri varsa abi gelsin anlatsın. Ben de insanlara yardımcı olayım. Benim hiç sıkıntım yok o konuda. Yani en iyisini ben biliyorum asla demedim. Bunu dememek için de elimden geleni her zaman için yaptım. Olay tamamen şunda kopuyor. Abi bu motorcular arasında bilgi paylaşmama gibi bir durum söz konusu. Herkes bir şeyleri kendine saklamaya çalışıyor. İşte şey yapıyor. Peki teşekkür ederim. Abi ben çok teşekkür keyifli bir ederim. sohbetti, çok keyifli bir yıkamaydı. Sağ ol, ben de Teşekkürler. eğlendim inan bana. Bu bölümlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.